Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir King Shot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün King Shot'ta balık avı turnuvası etkinliği ile alakalı detaylı bilgiler vereceğim. Benim King Shot'ta en sevmediğim etkinliktir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bilmiyorum ve merak ediyorum. Bu etkinliği aranızda seven arkadaşlar var mı? Varsa neden seviyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ben burada çok fazla zaman gittiğini ve biraz sıkıcı buluyorum bu etkinliği. Ama size detaylı olarak her şeyi anlatacağım. Umarım video hoşunuza gider. Beğenip yorum yapıp sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Henüz kanala abone değilseniz de abone ol butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bu etkinlik geldiğinde 3 gün sürüyor. Etkinliğimize baktığımızda burada e, hemen şöyle günlük görevler var. Önemli olan ilk amaçlarımızdan bir tanesi her gün kesinlikle bu etkinlikte oynamak istemeseniz bile benim gibi sıkılsanız bile buradaki 2000 balık avı puanına kesinlikle ulaşın ve buradaki günlük ödülleri alın. Yenilendikten sonra tekrar bunu yapmanız gerekiyor. Buradaki ödüller bizler için değerli. İlk taktiğimiz buydu. Şimdi burada 3 tane malzememiz var. Bir tanesi misina. Buna tıkladığımızda bunu yükselttiğimizde daha derinlere, daha aşağılara dalabiliyoruz. Kancayı yükselttiğimizde daha yüksek çekiş gücü kazanıyoruz. Kurşuna bastığımızda ise bizim balık avına başladığımız metreyi, mesafeyi, derinliği gösteriyor arkadaşlar. Bunları zaten sol taraftan sırayla önce bunu, sonra bunu, sonra bunu yükselteceksiniz. Zaten kafanıza göre yükseltemiyorsunuz. Bunu maksimuma çıkarıp bunları düşükte bırakamıyorsunuz. Bunu yükselttikçe sizden diğerlerini de isteyecek. O yüzden herhangi bir problem yok. Balık tuttukça bunları yükseltebileceksiniz. Burada aşağıda 3 tane özel öğemiz var. Benim size tavsiyem buradaki öğeler biterse bunları elmasla alabiliyorsunuz. Almanız gereken tek öğe fener yani aydınlatma bize ışık sağlayan öğeyi satın almanız yeterli. Onun dışında diğerlerini almanıza gerek yok ama aşağıya doğru çok ilerleyemiyorsanız diğerlerini de alabilirsiniz. Burada bir tane özel öğümüz, boynuzumuz var. Bu boynuz ise bizim bulamadığımız özel balıkları çağırmamızı ve karşımıza çıkmasını sağlıyor. Bunları da kesinlikle hemen kullanmayın. Bunlar bizim için çok çok değerli arkadaşlar. Burada iki tane hazine haritamız var. Buradakileri yükseltmeden son seviyede bizi direkt özel bir haritaya atıyor ve burada özel balıklar karşımıza çıkıyor. Burada ise günlük yenilenen yemlerimiz var. 10 taneye kadar birikebiliyor. Burada kesinlikle 10 tanesini tamamen biriktirmeyin. Her zaman bunları 3'te, 5'te, 6'da falan bırakın. Her 3 saatte bir tane yem alıyorsunuz. Özellikle düşük yatırımlı ya da para yatırmayan arkadaşlar kesinlikle buna dikkat etsinler. Buradaki haklarınızı tamamlamaya çalışın. Etkinliğe başlamadan önce arkadaşlar normal balık avı yaparsanız şu an her şey bir seviyede olduğu için düşük seviyedeki balıklar gelecek. Ama burada sandık oluyor. Her gün ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. O sandığı aldığınızda size burada hazine haritası geliyor. Bu arada buradaki tüm öğelerin her biri çantanızda saklanıyor. Etkinlik bittikten sonra bunlar kaybolmuyor. Çantanızda kalmaya ve bir sonraki etkinlik için hazır olarak karşınıza çıkacak. Ve bu etkinlik her yenilendiğinde siz bunları son seviyeye getirseniz bile bir sonraki etkinliklere tekrardan sıfırdan başlıyorsunuz. Bu etkinlik başladığında benim size kesinlikle tavsiyem arkadaşlar buradaki hazine haritasını alın ve hazine haritasıyla en aşağı kadar inip ödülleri, yüksek balıkları toplayın. Buradaki en azından kancayı, misinayı ve kurşunu daha yüksek seviyeye getirirsiniz ve buradaki ücretsiz normal balık avlarınızda daha aşağılara inebilirsiniz. Burada size bahsedeceğim birkaç taktik ve daha detaylı şey var arkadaşlar. Balık avı loncasına geldiğimizde buradaki ücretsiz şeyleri zaten alacaksınız. Buraya geldiğimizde ben bu etkinlik için çok fazla para yatırmanızı tavsiye etmiyorum. Para yatırmanızı da çok tavsiye etmiyorum. Ama illaki para yatıracaksanız ve bu paketleri alacaksanız etkinlik geldiği anda yatırın. Ortalarında yatırmayın. Çünkü arkadaşlar görüyorsunuz %10 ekstra av jetonu ve puan veriyor size. Etkinliğin ortasında yatırırsanız buradaki bu avantajlardan faydalanmamış olacaksınız. Bu etkinliğe neden para yatırmayın diyorum. Çünkü orada yatırmanızın sebebi biliyorum burada sıralamaya girmeye çalışıyorsunuz. Ama arkadaşlar inanın bu etkinliğe yatırılan paraların hepsi çöp oluyor. Burada sadece size 30 günlük bir şehir görünümü veriyor. Tamamen görüntüden ibaret. Benim birçok tanıdığım takipçim ve arkadaşım var. Bu etkinliğe binlerce dolar paralar yatırıyorlar ve oyunun ilk başlarında maalesef bilmediğimiz için gerçekten bu para tuzağına hepimiz düşüyoruz. Lütfen bu etkinlik için para yatırmayın. Ama yine zevk sizin zevkiniz, siz bilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizi uyarmaya çalışıyorum. Buraya geldiğimizde yine paketler var.
Geçiyorum paket kısmını. Ve en sonda kılavuz kısmı var. Balıklar tuttukça, buradaki deniz kızlarını buldukça, sandıkları buldukça ya da buradaki malzemeleri buldukça burada bizim sandıklarımız ilerliyor. Ve bu sandıklardan güzel ödüller alıyoruz. Biz artık en sonlara kadar gelmişiz arkadaşlar. Ve buradaki tüm ödülleri tamamlarsanız aşağıdaki bu görünümler. Gördüğünüz gibi sandıkları toplarsanız bu. Balıkçıları toplarsanız bu intikale sahip oluyorsunuz. Ve tüm balıkları elde ederseniz ise buradaki şehir görünümünü kalıcı olarak hepiniz alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size bu etkinlikle alakalı diğer taktikleri anlatayım. Bu etkinlikteki herkesin bildiği aslında ana taktik şudur. Ben normal balık avı yapacağım. Çıkacağım çünkü. O yüzden şunu yapmıyorum. Tamamen siz izleyin diye yapıyorum. Malzemeleri diyelim ki kullandık ve normal balık avına başladık. Giriyoruz. Ben şu an bilgisayardan emülatör kullanarak giriyorum. O yüzden biraz daha zor. Telefondan oynamak bence daha kolay oluyor. Ama bakalım ne kadar aşağı inebileceğim. Şu an zaten 100 metre inebileceğiz. Genelde buraya da oyuncular şunu yapıyorlar. Ya en sola geçiyorlar ya en sağa geçiyorlar. Buradaki büyük balıkların arkasına falan şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın içinden geçiyorum ama küçük balıklara çok yaklaşmayın. Herhangi bir balığın ağzına dokunduğunuz anda iptal oluyor. Yani yukarı çekiliyorsunuz. Ama diyelim ki hata yaptınız. Toplamanız gereken balıkları toplayamadınız. O zaman da arkadaşlar buradaki bu iki noktaya basıp durdurup geri çekil dediğinizde hakkınız gitmiyor. Böyle bir ekran geliyor ve buraya tekrardan bastığınızda gördüğünüz gibi balığa gidiyorsunuz ve hiçbir şekilde hakkınız ve yeminiz gitmemiş oluyor ve tekrardan girip istediğiniz balığı burada tutabilirsiniz. Diğer tavsiyem ise arkadaşlar burada biraz balık tuttuktan sonra bazı balıklar, şu küçük balıklar 10 puan verir. Diğerleri daha yüksek puan verir. Diğerleri daha yüksek puan verir. En azından böyle yüksek puan veren 3-4 tane balığı ezberlerseniz, kafanızda tutarsanız hani öncelikle tabii ki hedefiniz buradaki tüm farklı balıkları elde etmek olacak ki o haritada ilerleyebilelim. Daha sonrasında burada balıkların verdiği puanlara bakarsınız. Hangisi size daha yüksek puan veriyorsa o balığı kafanıza tutarsınız ve puan yapmak isterseniz de o balıklardan toplarsınız. Yani bu küçük balıklardan uzak durmaya çalışırsınız. Hemen şurada şöyle yükseltelim gördüğünüz gibi. Ama bu arada tuttuğumuz için günlük ödülümüzü de aldık. Ama dediğim gibi eğer bununla başlarsanız burayı çok daha hızlı bir şekilde ilerletebileceksiniz. Şimdi dediğim gibi asıl ana amacımız buradaki tüm balıkları, deniz kızlarını, malzemeleri ve buradaki tüm farklı eşyaları toplamak. Zaten şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradaki asıl önemli kısmına odaklanmanız gerekiyor. Burada mevcut mevsim kış olarak yazıyor. Sürekli mevsimler oluyor arkadaşlar. Kış, yaz, ilkbahar, sonbahar. Gerçek hayattaki gibi. O yüzden sizin dikkat etmeniz gereken şey şu aslında. Bulunduğunuz mevsimdeki tüm balıkları, tüm kızları ve tüm eşyaları toplamanız gerekiyor. Örnek veriyorum şurada bir tane kıza tıkladığınızda yaz, sonbahar ve kış içinde görülür diyor. Buraya tıkladığınızda yaz, sonbahar, kış. Burada bahar, yaz, sonbahar diyor. Aynı zamanda bir balığa geldiğinizde diyelim ki özel bir balık çağırmak istiyorsunuz. Bu balığa tıkladığımda sonbahar ve kış aylarında gözüküyoruz. Biz şu anda kıştayız. Ya da buraya geldiğimizde sonbahar, kış. Burada mesela her mevsim mevcut diyor. Bu balığı çağırmanızı asla tavsiye etmiyorum. Çünkü tüm mevsimlerde bu balık zaten karşınıza çıkacak arkadaşlar. Onun yerine siz elinizde şu anki bulunduğunuz balığı çağırmaya çalışın. Mesela bahar ve sonbahar diyor. Ben bunu çağırırım. Örnek veriyorum ama şu anda kıştayım tabii. Şu an hangi mevsimdeydik? Evet, kıştayım. Mesela buraya geldiğimizde benim için çağırmam için mantıklı olan sonbahar ve kış. Eğer bunu çağırırsam arkadaşlar, bunu bulursam bir sonraki 2 ay boyunca mesela bu karşıma çıkmayacak. Bunu çok net bir şekilde biliyorum. O yüzden tercihim olur. Ama tüm mevsim, bunun gibi her mevsim mevcut olan balıklara öncelik vermiyorum ve bunları çağırmıyorum. Dediğim gibi burayı tamamladıktan sonra bu aşağıdaki kalıcı ödülleri alıyorsunuz ve bu sandıklarda ilerliyorsunuz. Bu etkinlikte herkes bir gün buradaki en son sandığı alacak ve buradaki tüm ödülleri alacak. Bir yerden sonra artık sıkıcı olmaya başlıyor. Elinizdeki bu balık şeylerini toplu bir şekilde kullanabiliyorsunuz biraz yükselttikten sonra. Muhtemelen hepiniz öyle yapacaksınız. Artık puan alma umurunuzda olmayacak. Sadece ödülleri alıp geçeceksiniz. Benim bildiğim tüm taktikler balık avı ile alakalı bunlar ama dediğim gibi ben bu etkinliği çok sevmediğim için fazla kafa yormadım. Oyunun başında hatırladıklarımı size anlattım. Umarım taktikler işe yaramıştır ya da yarar arkadaşlar. Sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız tekrardan çok sevinirim.
Benim unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz herhangi farklı bir bilgi varsa da bu etkinlikle alakalı videonun açıklamalarına, pardon, yorumlarına yazarsanız ben de bunu cevaplamış olurum ya da sabitlerim. Diğer arkadaşlarımız da görmüş olur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.